Yoluma gül serperdi her gün eteklerinden. Gönlümün üzerinde bir tül duvaktı zaman. Sonra neden neşemin büktü bileklerinden? Neden beni yollarda böyle bıraktı zaman? Yalvardım, feryadımı duymadı sağır gibi. Kalbi ne kadar sertti, tunç gibi, bakır gibi. En güzel günlerimi çiçek koparır gibi birer birer koparıp göğsüne taktı zaman. Vazgeçmiştim hayatın baharından, yazından. Dur dedim, anlamadı bir kalbin niyazından. Karanlık bir gecede bir çeşmenin ağzından düşen damlalar gibi durmadan aktı zaman. Ve düşen damlalar gibi akıp geçen zaman alıp götürdü birçok şeyi Safranbolu'dan. Zaman içinde yaratılmış, zaman içinde gurur duyularak üretilmiş, zaman içinde yaşanmış birçok şeyi. Kaybolup geçmişte anı olarak değer kazanan bu birçok şey ardında birçok da iz bıraktı. Sıcak renkli eski bir ev, bir sokak ve bir hayat. Hayat, canlılığı, yaşamayı, yaratıcılığı simgeleyen bu sözcüğün bir ikinci anlamı vardır Safranbolu'da. Safranbolu'nun yaşantısını evlere, evleri Safranbolu'nun yaşantısına bağlayan bir geçiş yeridir hayat. Ancak bu değerli mimari kalıt da diğer birçok şey gibi anlamını yitirmektedir zaman içinde. Ama evlerin yaz-kış soluk alıp verdiği hayatın ahşap ızgaraları ardına kurusun diye dizilen odun yığınları, vazgeçilemeyen eski bir alışkanlığı vurgular hala. Uzun bir zaman dilimi boyunca insanlarına hizmet sunmuş olan bu hayatlar, yer yer gereksiz bir genişlik ve kaçınılmaz bir boşluk haline dönüşüyor artık. Eski işlevlerini zamana terk etmiş olan bu bölümler, şimdi Safranbolu evlerinin sürprizlerine yönelen birer basamak sadece. Safranbolu'da zamanın paha biçilmez bir armağanıdır bazı evlerdeki havuzlu salonlar. Su damlacıkları nice öyküler anlatır geçmişten. Zaman içinde hiç değişmemiş olan o ahenkli ses, sedirlerde oturan evin büyüklerine havuzun çevresinde koşuştukları çocukluk günlerini ve durmadan akıp giden zamanı anımsatır. Bir şiir kadar güzel, bir şiir kadar anlamlı bu havuzlu salonlara selamlık odaları açılır. Yemek yemek, sohbet etmek, dinlenmek, uyumak gibi işlevlere her an kolayca cevap verebilecek durumda olan bu odalar, bugün de eski Türk döşeme zevkine uygun olarak taban ve onun ayrılmaz parçası tahta sedirleriyle hala bir bütünlük oluşturur. Ama zamana karşı duran bu oda düzenleme sanatı yer yer ödünler de vermiştir. Örneğin artık hiç kaldırılmayan bu yatak bir zamanlar gömme dolaplarda saklanırdı gündüzleri. Ve döner dolap, zamana ödün vermekten de öte, zamana teslim olan bir başka parçası eski Safranbolu evinin. Haremlik selamlık geleneğinin
ilginç bir ürünü olan bu dolaplar terk edilmiş birer eşya artık. Hayat, selamlık odaları ve mutfak derken bir üst kata yönelmiş merdivenler, çoğu en az 150 yıllık bu evlerin bir başka ilginç bölümüne yöneltir gezenleri. Harem katına. Önce çardak denilen ve bulunduğu kat odalarının bağlı olduğu geniş bir sofa serilir gözler önüne. Bazıları ince bir sanat zevkinin ürünü olan tekne tavanlı bu çardak bölümüne, her biri kendine yeterli bir birim olan odalar açılır. Odalara kendine yeterli bir birim olma özelliğini kazandıransa, hiç kuşkusuz Safranbolu evlerinde en güzel örneklerini izlemeye fırsat bulduğumuz gömme dolaplardır. Ve birçoğunun ortasında birer sanat şaheseri sayılabilecek ahşap kaplama ocaklar yer alır. Ama ne yazık ki akıp geçen zaman bu ocakları da söndürmüş, birer süs haline getirmiştir. Döşeme özellikleriyle zaman kavramını donduran bu odaların bazılarında zamana yenik düşmüş bir başka dolap daha yer alır. Tütün içmeye özgü uzun çubukların konduğu çubuk dolabı. Değişen ve değişmeye direnen, kaybolup unutulan ve kendini unutturmamaya çalışan birçok şey iç içe yan yanadır eski Safranbolu evinde. Evlerin bir bölümünde değişmeye karşı direnen bir başka ilginç parça kepenklerdir hiç kuşkusuz. Zamanla kahverenginin en acı tonlarına bürünen bu kepenkler göz kapakları gibidirler bulundukları evlerin. Kapaksız ve genellikle camsız olan tepe pencerelerinin aksine kepenkli pencereler çeşitli açılarda açılabilme özelliğiyle Safranbolu evinin yöneldiği peyzajı çerçeveler. Bazen de kapanarak dış çevrenin etkilerinden, gürültülerinden uzak tutar ve kendi iç dünyasına yöneltir onu. Kepenkli kepenksiz, cumbalı cumbasız, mimari özelliği ne olursa olsun hemen hemen tüm eski pencereler kendilerine yüklenen asıl görevleriyle ilgili olarak eşsiz diyebileceğimiz bir olanağa sahiptir Safranbolu'da. Arazi yapısı ve mimaride ulaşılan yüksek aşama birleşince evleri hiçbir zaman birbirini kapatmayan mahalleler oluşmuştur. Eski Safranbolu evlerinin üzerine oturdukları araziyle uyumunu vurgulayan bir diğer özellikleri de payandalarla desteklenmiş çoğu kat kat zarif çıkmalardır. Gerek dışa çevreye ilginç bir yöneliş olarak ve gerekse odaların tam bir kare biçiminde yapılmasını sağlamak amacıyla uygulanan bu yöntem bir hareket de kazandırmıştır evlere. İki sokağın birleştiği noktada inşa edilmiş evlerse kendilerine özgü stilleriyle köşe evi denilen bol çıkmalı bir mimari türün belki de en ilginç örneklerini oluştururlar. Ve bu evlerin bir başka özelliği de üzerine oturdukları arazinin engebelerine rahatça uyabilmiş olmalarıdır. Eski bir mimari değerler bütününü bugüne ulaştıran Safranbolu evlerinin iç süslemesi de şaşırtıcıdır. Duvarlar üzerine ince ince işlenmiş figürler, yaşanmış bir zamanı hatırlatmaya çalışır gibidirler. Duvardaki resimler ve tarihler sanki ev halkından birinin
Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır isyanı sırasında gurbet elde çarpışmış olduğunu anımsatır bizlere. Stilize figürler uzaktan uzağa bir şeyler fısıldarken bir başka evde 19. yüzyılın ince fırça darbeleri yaşanılan anı bile unutturacak kadar hakimdir zamana. Çivilerinin gümüşten olduğu söylenen ceviz taban, zamana meydan okuyan bir başka yönünü vurgular bu evin. Bu ustaca süslemeyi benzer motiflerle 1796 tarihinde Sadrazam İzzet Paşa tarafından yaptırılmış olan camide de görebiliriz. Bir başka sadrazam, Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1662'de yaptırılan bu cami ise şaşırtıcı bir başka süsleme örneğini serer gözler önüne. Siyah ve beyaz arasındaki renk tonlarıyla sağlanmış bir göz yanılgısıdır bu bezemenin ilginç yanı. Süsleme, çeşitli açılardan bakıldığında değişik görünümler kazanır. Süsleme sanatının ilginç ve değerli ürünleri sadece ev ve cami içleriyle sınırlı kalmaz Safranbolu'da. En az iç süslemeler kadar ince bir sanat anlayışının ve zevkinin ürünü olan çizgiler ve renkler, Safranbolu evlerinin dış duvarlarına da taşar zaman zaman. Bir çiçek buketi olur bazen, rengarenk.
Bazen estetik bir anlam kazanmış eski Türkçe kelimeler bütünü. Bazen de mavi zemin üzerine oturtulmuş zarif bir hilal. Ev dışlarını süsleyen figürlerin yanı sıra pek çok evde görülebilen geyik boynuzları özellikle dikkati çeker. Zaman içinde bir hayli gerilere uzanan eski bir geleneğin mirasıdır bu boynuzlar. Ve bu boynuzların koruyucu, uğur getirici bir özelliğe sahip oldukları inancı hala hakimdir. Boynuzları eski Safranbolu evlerini süsleyen, onlara uğur olan geyikler, Safranbolu civarındaki ormanlarda yaşarlardı bir zamanlar. Ama ne yazık ki zaman içinde nesilleri tüketildi bu hayvanların. Oysa yine eskilere dayanan ve onların korunmasını amaçlayan ilginç bir inanış bile vardır bu yörede. Bu inanışa Safranbolu'nun hemen yanı başındaki Göveren köyünün öyküsü demek de mümkün. Evleri çevreye saçılmış 6 hanelik bu orman köyünde tek katlı upuzun bir yapı, Geyikli Baba'nın türbesi hemen dikkati çeker. İnanışa göre Geyikli Baba çevredeki geyikleri özenle korur ve onlara bakarmış. Köylüler zamanla geyikleri insafsızca avlamaya başlayınca onlara engel olmak isteyen Geyikli Baba bu çabasında başarılı olamamış ve 6 haneniz 7 olamasın diye beddualar eklemiş yakarışlarına. Ve bir rastlantı mıdır bilinmez, o gün bugündür Göveren köyü 6 hanenin üzerine çıkamaz, 7 hane olamaz bir türlü. İşte bu öykü, Göveren köyünün öyküsü, tüm gerçeküstülüğüne karşın gerçekçi bir öz de içeriyor. Çevre korunması, zarif varlıklarıyla çevreyi süsleyen geyiklerin korunması. Orman, uğur getireceğine inanılmış geyik boynuzları dışında çok daha büyük bir anlam taşır Safranbolu için. Orman, hayat kaynağıdır onun. Ahşap yapı tarzının özü olan ağaç, bu ana işlevinin yanı sıra o kadar çok şekle girer ki Safranbolu'da. Onu kiremit olarak bile görebilirsiniz yer yer. Ya da bir cami minaresi olarak. Veya çoğu zaman bahçelerde uzayıp giden çitler olarak, üzerleri çeşitli bitki ve yemişlerle yüklü. Ağaç, Safranbolu için adeta bir hayat kaynağı olurken, yine bir başka bitki türü, asma, onun sıcak görünüşlü, daracık ama sevimli sokaklarını gölgeleme, süsleme görevini yüklenmiştir. Hemen birçok sokağın üzerini sere serpe kaplamış bu asmalar, sıcak yaz günlerinin serinlik sembolüdür. Ve aynı zamanda ince kabuklu, iri körpe Safranbolu üzümünün de simgesidir. Safranbolu pazarının mevsiminde en gözde meyvasıdır üzüm. Onun bütün bir kış boyunca çürümeden saklanabilmesi için bazı Safranbolu evlerinde
özel ahşap üzüm dolapları bile yaptırılmıştır. Çoğunlukla evlerin bir odasının ayrıldığı kiler bölümünde, üzümle birlikte evlerin bahçelerinde yetiştirilen diğer meyveleri de görmek mümkündür. Özellikle yazın oturulan bağ evlerinin bahçeleri, gerçekten önemli bir kaynak olur kilerler ve mutfaklar için. Safranbolu evini sıkı sıkıya kuşatan bu renk cümbüşü, kaçınılmaz olarak içe de yansır. Zaman içinde daralıp yükselmiş olan sedirlerin büyük bir yeri ve önemi vardır Safranbolu yaşantısında. Çok çeşitli ihtiyaçları karşılamaya hemen hazırdır bu sedirler. Yayım denilen yöresel bir erişte türünün yufkalarını buyur ettiği gibi rahat kucağına. Kış hazırlığı, Safranbolu'da zamanın yer yer eskitemediği bir alışkanlık. Zamanın törpülediği ahşap kapıları süsleyen ve bir nazarlık işlevi de olan kapı tokmakları, yine zamanla kaybolmakta olan bir başka yönünü vurguluyor Safranbolu'nun: demir işçiliğini. Yaşlı ustaların çoğunluğunu oluşturduğu bir kuşak, Safranbolu'da günden güne geçmişte kalan bir sanatın son örneklerini veriyor ve modernize olan yaşantı, Safranbolu evlerinin olduğu gibi demirciliği de kemirip tüketiyor. Oysa bir zamanlar aynı çarşının vermiş olduğu ilginç bir ürün, Cinci Hanı'nın kilidi anılmaya değer. Yaklaşık 350 yıllık bir geçmişi olan bu kilidin ilginç bir öyküsü de var. Anahtarının hanın içinde unutulduğu bir gün, Demirciler Çarşısı'ndaki tüm ustalar seferber edilmiş, ancak hiçbiri bu kilidi açamamış. Bunun üzerine binbir güçlükle duvarlar aşılmış, anahtar bulunmuş ve hanı açmak ancak böyle mümkün olabilmiş. Kilidi zamana meydan okurcasına ilk günkü özgünlüğünü korur, işlevini sürdürürken, Padişah Deli İbrahim döneminde Osmanlı Sarayı'nda efsunlarıyla ün kazanan Cinci Hoca'nın yaptırdığı hanın kendisi zamana teslim olmuş gibidir. Zaman her köşesinde ayrı bir iz bırakmıştır Safranbolu'nun. O daracık sokaklarında gezenler hemen her yapının anlatılacak birçok öyküsü olduğunu hissederler. Onun bir köşesinde de zamanla yaşantısını kaynaştırmış,
zamanın akışı için uğraş veren bir usta vardır. Saatçi Rifat Usta. 3. Selim'in sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa, Safranbolu'da herkesin cebine bir saat koyacağım diye vaatte bulunmuş ve bu vaadini tatlı bir sürpriz olarak 18. yüzyılın sonlarında inşa ettirdiği kuleli saatle yerine getirmiş. Her Safranbolulu'nun tatlı tınılarıyla adeta cebinde hissettiği bu ilginç saate büyük emek verdi Rifat Usta. Ama akıp geçen zaman bu görevini kalfasına devretmek zorunda bıraktı onu. O, zamanın akışı için giriştiği bu çabayı küçük dükkanında sürdürürken, bir başka köşesinde Safranbolu'nun 40 yıllık makinesiyle zamanı durdurmaya, dondurmaya çalışan bir başka insanın çabası sürer gider. Fotoğrafçı Yakup Usta'nın. Zaman üzerine kurulmuş, zaman içinde akıp giden çabalar tükenmez Safranbolu'da. Bir başka ama bu kez hüzün verici öykü, Yemenicilik denen ayakkabıcılığın öyküsüdür. Zamanla olan mücadelesinde yenik düşen bu eski zanaatın son temsilcileri artık tatlı bir anının simgeleri gibidirler. ...46 dükkanlık Yemeniciler Arastası adı verilen kendine özgü çarşı içinde 1940'lara kadar lonca gelenekleriyle yaşantısını sürdürebilmiş Yemenicilik. Safranbolu'nun en güçlü esnaf sınıfını içermiş. Ancak günümüze bu denli yaklaşmışken bir dizi etken onu alıp zamana teslim etmiş. Ve kilitler birer birer mühürlemişler bu teslim oluşu. O koskoca, renkli, insancıl öyküden kala kala 2 usta kalmış Arasta'da. Ahmet Usta eski anılarıyla yaşıyor şimdi. Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ayakkabı ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Arasta'nın o günlerdeki anılarıyla. Ali Usta ise yitip giden bir zamanın ardından sesleniyor, çaresiz ve ümitsiz. Kimisi son zamanlarda öldü. Kimisi Karabük'e gitti. Kimisi de Mikel'e gitti. Burası canlanmaz gayet. Biz ölüysek gayet bizim yerimizde de gelecek yok. Eski yapma. Şimdi çocuklar gelmiyor zanaata. Zanaatta şimdi bir tane yok hani çocuk. Evvelsi mesela bir oğlan evlenecek olacağına sorarlardı. Ne zanaatı? Mesela kunduracı yahut berber yahut teyze yahut dikici o git şeyler. Şimdi soruyorlar fabrikada mı çalışıyor? Primi var mı? Var. Şuyu var mı? Var. O git kızı veriyorlar. Yemeniciliğin etkisini yitirmesine, çöküşüne koşut olarak bir zamanların görkemli tabakhanesi de bugün sadece 1-2 ustanın çalıştığı, terk edilmiş,
ıssız bir viraneye dönüşmüş. Zamana yenik düşen sadece meslekler, işyerleri değil Safranbolu'da. Evler de terk ediliyor. Terk edilen evlerden birinin 200 yıldan eski havuzuna su veren çeşmesinin o tatlı, ahenkli şarkıları artık döşemesiz sedirlerde, üzerlerinde yer yer zamanın unutulduğu duvarlarda yankılanıyor. Unutulmuş bir tablo. Ünlü Yavuz Zırhlısı'nın kaderini paylaşan bu eski Safranbolu evinin duvarında. Unutulmayı yaşayan eski evlerden bir başkası. Bir zamanların görkemli bir konağı. Dedeler, babalar, torunlar bu evlerde birlikte yaşamışlardı. Dede yadigarı ve baba mirası olarak onları özenle korumuş, baba ocağını söndürmemek geleneğine özellikle saygı duymuşlardı bir zamanlar. Kırık, yitik camlardan pervasızca giren rüzgar, selamlık çardağındaki dev havuzda acılı çırpınışlar yaratır bazen. Ve rüzgarın da terk ettiği zamanlar o ölüm havası, o insafsız unutuluş, iyiden iyiye siner her yana. Bir yerde kayboluşa, unutulmuşluğa acı duyulurken, bir başka yerde, bir başka evde, kaybolmakta, unutulmakta olmanın acısı hissedilir. Yine bir başka yerde ise insafsızca bir değişimin, bir yozlaştırmanın acısı. İnce, zarif görünümleri, çikolata renkli kepenkleriyle bir yana itilen eski pencerelerin acısı. Ve onların yerini alan asri pencereler, Safranbolu evinin yaralanış acısı. Güleç yüzlü Safranbolu evlerinden bir bölümü, çevreye yönelişlerinde artık anlamsız, somurtkan ve şaşkın. Geleneksel yapısındaki bu değişimle depreme olan direncini de yitirmiş. Bir başka değişim, onlara kır düşmüş saçlar görünümüyle olgunluk kazandıran çatılarında, kiremitlerinde. Bazıları imal edildikleri ocakların damgasını taşıyan ve üretimi artık durmuş eski kiremitler,
yerlerini modern kiremitlere terk ediyor. Zamanın ezici desteğiyle güç kazanan değişim, bulaşıcı bir hastalık gibi evden eve sıçrarken, eski Safranbolu'nun içinde ve çevresinde yeni bir Safranbolu da oluşuyor. Eskinin kendilerine özgü birer yüzleri, huyları, yani kişilikleri ve anlatacakları olan o gülümseyen evlerden apayrı karakterde, bloklarla, uzayıp giden, birbiri içinde kaybolmuş dizilerle. "5000 evler" denilen, yarının 10.000, 100.000 evleri olmaya kararlı bu site, Karabük, Safranbolu arasında bir köprü bugün. Anı olur zaman içinde Safranbolu, sevinç olur. Kimi zaman hüzün, kimi zaman övünç olur. Sokağıyla, eviyle, hayatıyla zaman içinde tarih olur. Kim bilir, belki de çocukların düşlerinde gördükleri, damları şekerden, duvarları pastadan, pencereleri çikolatadan yapılmış konutlarıyla masal olur evvel zaman içinde Safranbolu.